Merhabalar, rica ederim. Merhabalar, adım Oktay Yılmaz. Acun Medya ve TV8 tarafında ne iş yapıyorum? Acun Medya'da ve TV8'de bütün dijital, sosyal medya, bütün yarışma programları, kanalın, yapım şirketimizin bu kısımlarla ilgili kısımlar, teknoloji tarafları bana bağlı. Biz esasında hani biliyorsunuz Acun Medya esasında yarışma programlarımızı biliyorsunuz. Esasında çok eğlenceli ve bir şey yaptığımız gibi çok da zor bir şey yapıyoruz esasında. Bugüne kadar yaptığımız yapımların içerisinde birçok değişik yapımlar yaptık. Her yapımında kendine özel bir karakteristiği var. Bu sene de işte 1 Eylül itibariyle lansmanını yaptığımız TV8 de bize katıldı. Ve TV8'in de katılmasıyla beraber yapımdan yayına kadar çok süreçli bir yapıya ulaştık. Öncelikle biraz hani daha öncesinde neden EBA ile çalışıyoruz, neden ne ihtiyaçlarımız olduğu anlatmak için biraz bizle ilgili bilgi vermek istiyorum size. Hem de belki bu şeyler biraz keyifli seyredebileceğim şeyler. Esasında bununla beraber baktığınız zaman Acun Medya'nın yapımcısı olduğu şeylerce birçok program var. Örnek veriyorum şu an yayında olan O Ses Çocuklar. Burada baktığınız zaman her bir program arka tarafında esasında böyle bir 1,5 saatte seyrediyoruz ve her gün geçiyor gibi gözüken şeyin arka tarafında esasında çok ciddi bir ekip çalışıyor. Prodüksiyonundan montajına, jüri tarafından iç tarafta gelen seyircilerin getirilmesine, onların ağırlanmasına kadar bunların dijitalize edilmesine, bunların kaydedilmesine, teknik taraftan tutulmasına kadar çok ciddi bir esasında arka tarafta ekip çalışıyor. Bu İstanbul'da yapılan bir şey. Örnek veriyorum Yeteneksizsiniz programımız var. Yine aynı şekilde Türkiye'nin çok çeşitli illerindeki üniversitelerde ya da kültür merkezlerinde çekiliyor. Yani bu ekip başka bir ekipte aynı zamanda çok çeşitli ülkeler, şehirlerde farklı farklı noktalarda dağılıp buralarda bu programların çekimleri için standlar kuruluyor, sahne kuruluyor. Orada bir sürü işlemler yapılıyor. Bunların yanı sıra da tabii bu programların hepsi içinde bir kast olayımız var. Yani işte Yeteneksizsiniz programı yaptık ama buraya tabii
bir yetenekli insanların bulunup burada çıkıyor olması gerekiyor. Bunun için de Türkiye'nin yaklaşık bir 15 ile 20 ilinde KAST çalışmaları, orada ekiplerimiz çalışıyor. İnsanları karşılıyorlar, yeteneklerini dinliyorlar, çekimler yapıyorlar ve bunlar daha sonrasında da analiz ediliyor. İşte bugün başlayarak Ninja bir programımız var. Aynı mantıkla belli standlar ve KAST sistemleri yapılıyor. Mesela Para Bende diye bir programımız var. Bunları niye anlatıyorum? TV8 tanıtım yapmak için değil de buradan bir yere bağlıyor olacağım. Örnek veriyorum, Para Bende diye bir program var. Bu programda da Almeda'da Murat Ceylan sunuyor. Dünyanın birçok iline, ülkesine gidiyorlar. İşte Tayland, işte Uzak Doğu, Amerika vesaire gibi birçok yere gidiyorlar. Burada da peşlerinden de bir ekipler dolaşıyor. Her gittikleri ülkede seyahatinden, oradaki harcamalarından, oradaki bütün prosesleri bütün ülke bazında dönen bir olay oluyor. Üç Adım yine benzer programlardan bir tanesi. O Sesimiz. İşte sabah programlarımız yine keza aynı şekilde. Hülya Avşar Show. Çeşitli programlar var. Bunlardan esasında mesela Survivor. Survivor geçen sene Dominik'te yapıldı. Başka dönemlerde Panama'da da yapıyoruz. Yaklaşık oraya sadece Acun Medya'dan yaklaşık 150'ye yakın insan adaya, Dominik'e gidiyor. 8 saat farkı var. 10 saatte 2 uçakla, uçuşla gidebiliyorsunuz. Orada Arjantin'in çalışan yaklaşık 100'ün üzerinde de bir Arjantinli ekip var, çekimlerin yapıldığı. Biz burada çalışıyoruz, onlar orada 8 saat farkından dolayı biz burada uyurken onlar orada çalışıyor, onlar orada çalışırken biz burada uyuyoruz. Ama burada da işte görmüş, herkes 3 aşağı 5 yukarı seyretmiştir diye tahmin ediyorum. Oradaki kurulan standlardan tonlarca ağaç alımı yapılıyor, örnek veriyorum. Ya da ne bileyim Ninja'da çok ciddi bir platformun alt tarafını kullanacak bir su kullanımı var vesaire gibi ülke, şehir, bağımsız çok çeşitli noktalarda çok fazla ihtiyaç ve gereksinim oluyor. Bunları esasında niye söylüyorum? Bunları esas söyleme sebebim şu, biz burada bu noktada geldiğimiz zaman yaklaşık 400'ün üzerinde bir kişi, insan çalışıyor, bir ekip çalışıyor. Mesela Ütopya diye bir program başlayacak yakında. Bu yine böyle dağ başı bir yerde 9 ay boyunca sürecek. İçeride 15 kişinin yaşadığı, dış tarafında bir rejinin olduğu, kayıt ve sistemin olduğu bir farklı bir yarışma programımız. Hatta onu da isterseniz Şimdi böyle baktığınız zaman birçok format, birçok program var ama bunun içerisinde bakıldığı zaman yapılan bir sürü iş var. Biz daha esaslı 3 program yaparken tabii çok fazla bunları kendi içimizde kişilerle arasındaki komünikasyonla çözebiliyor vaziyetteydik. Ama bu yapılar büyüdükçe, ülkeler, şehirler araya girdikçe ve yönetilebilirlik ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ettik. Ve bunların da tek bir sistem üzerinden, yani Dominik'te olan birinin yaptığı kalas alımından buradaki bir insanın bir şirkete aldığı bir bilgisayara kadar hepsinin kimin nerede ne yaptığının, ne harcadığının, bunların hepsinin doğru şekilde muhasebeselleşmesi ve bir onay mekanizmasından geçmesi gerektiğini çok farkına vardık. Biz bunları daha öncesinde hep daha kendi bireysel gücümüzle yapıyorduk. İşte ne yapıyorduk? Toplantılar vesaireler, ama artık çağımız teknoloji çağı. Bu kız bir yapım şirketi olarak da buradaki bu sistemlerle alakalı birçok şeyin düzenlenmesi gerektiğini düşündük. Ve işte baktığınız zaman 400'e yakın personelimiz var. Bu her personel, yani şöyle düşünün, bir şirketiniz var, şirketinizin yeri vardır, içerisinde plaza katınızdır. İşte 300-400 kişi çalışır, herkes orada görürsünüz, inersiniz, bunu ne yaptın, şunu ne yaptın ya da konuşursunuz. Bizim ekibimiz şehir ve ülke bazında tamamen dağılmış bir ekipten bahsediyorum. Saatlerimiz bile birçoğuyla uyuşmuyor vaziyette. İşte bu sistemi nasıl yönetebilirsiniz?
çok elbette ki kolay değil. O yüzden böyle bir otomasyon bir sistemi üzerinde biz de karar kıldık ve tabii yaptığımız araştırmalar sonrasında da EBA'da çok güzel bir çalışmaya başladık. Geçen sene itibariyle çalışmalarına başladık. Şu anda hem TV8'de hem Acun Medya'da bu sistemi kullanıyoruz. Bunlar neden bizim ihtiyacımız? Personel sayımız çok fazla. Belirli işlerle ilgili onay mekanizmalarına ihtiyacımız var. Bu onay mekanizmalarında yani buradaki kapıda gelen kişileri baş veren çocuktan belki işte milyon dolarlık satın almayı yapacak noktadaki işlere kadar değişen bir esasında satın alma işimiz var. Bunlarda da belirli onay ve bütçe onaylı, limitli bir mekanizma olması gerekiyor. Takdir edersiniz ki bu kadar program işte stand görevlisinden kurulusuna, kiralanan yerine kadar her yerde bir sözleşmelerimiz var. Bu sözleşme dosya yönetim sistemi bizim için çok önemli. İşte sözleşmelerin bitiyor olması, bitmeden güncelleniyor olması, olan sözleşmelere erişim ve bunların olan belirli onay mekanizmasındaki şeylerle attachment yapılıp onayın verilmesinin rahatlatıyor olması açısından bunlar çok önemliydi. Bunlar da tabii bir EBA'nın kendi altyapısını ve dosya yönetim sistemi de bu konuda gerçekten çok işimizi çözdü. Dediğim gibi ülke ve şehir bazında eş zamanlı yapılan çalışmalar çok önemli. Sistemin web ve mobil uyumlu, compatible olması bizim için tabii ki çok önemli. Çünkü ekibin %70'i ellerindeki tablet ya da telefonlarla hayatını sürdürüyor. İnternete bağlı olduğu nokta itibariyle işlerini çözüyorlardı. Ulaşım, organizasyon, jüriler, yarışmacılar, seyirciler, ya bunlar gerçekten çok organize edilmesi gereken işler. Yani şöyle söyleyeyim, bir yarışma programına gelen kişilerin içecekleri suların bile organize edilmesi, sadece içecekleri sulardan bahsediyorum. Çok ciddi bir operasyon. Belki içeride 1000 kişi var. O 1000 kişiye onunla alakalı onların suların alınması, dağıtılması vesaire gibi bunların hepsi belirli süreçlerden gidiyor ve planlanması gerekiyor. En önemlilerden bir tanesi biz bunları yapıyoruz falan ama çok güzel de programlar yapıyoruz. Reytingler de iyi falan ama ya biz buna ne harcadık? Nasıl bir maliyet yarattık? Yani o kapıda bahşiş veren adamdan diğer işte odun alan, Survivor'daki odun alan kişiye kadar proje bazında, şirket bazında demiyorum. Proje bazında, yaptığımız iş bazında ne kadar bir masrafımız oldu? Bunların tabii ki bu kadar dağınık bir yapıda ölçümlenebiliyor olması için gerçekten çok birebir nokta, çok ihtiyacımız olan noktalardan bir tanesiydi. Bu sisteme geçmemizi neden olan en büyük şeylerden bir tanesi buydu. Tabii bu yapılının kullandığımız mevcut ERP sistemine entegre olabiliyor olması bunlardan ikinci önemli olan şeylerden bir tanesiydi. Mobil erişimi zaten bahsettim. Şu an neler kullanıyoruz esasında? Şu an belli modüllerini aktif ettik. İzin talebimiz, maaş avans, masraf beyan, iş avansı, satın alma talebi, seyahat talebi, pasaport talebi, vize işlemleri, doküman yönetimi gibi bir takım sistemleri entegre ettik. Ve bu kapsamı açarak mevcut içeriği daha da genişletiyor olacağız. Burada yani baktığınız zaman özellikle bu işin, hani biz hep şunu gördük, birçok işimizde esasında hep kendi, şu an baktığınızda Acun Medya'nın içerisinde yapım şirketi gibi gözükse de ya 9 kişilik bir yazılım ekibi vardır. İşte ekranlarda gördüğünüz birçok dijital görüntüden şeye kadar bunların hepsi dijital platformda yapılması için ekiplerimiz var. Buradaki hep biz şeyi görürdük, şunu düşünürdük, yani ya aldığımız hiçbir yazılım hiçbir zaman bizim ihtiyacımıza bir çözüm yaratmıyordu. Yani yaratmadı da bugün birçok noktada. Ama burada şunu çok rahatladık. Çünkü her firmanın her bakış açısı farklı, yaklaşımı farklı, çalışma sistemi farklı. O yüzden de mevcut yazılımları hep kendi istediği tarza göre değiştirmesi gerekiyor. Biz o noktada da EBA'nın bu flexible, konfigüre edilebilir yapısı gerçekten esasında hiç tercih ettiğimiz bir şey değildir. Yazılımı kendimiz yapmak, bug'ıyla uğraşmak, test etmek, o know-how'u oraya aktarıyor olmak vesaire. Ama hep çözüme gidecek yatırım da yapıyorsak bizi her zaman flexible, istediğimiz şekilde
değiştirebileceğimiz bir altyapı olması çok önemliydi. Zannedersem herhalde benim için bu özelliklerin dışında EBA'nın en önemli özelliği istediğimiz şekilde konfigüre edebilip kendimize uygun bir halde çevirebiliyoruz. Bu bizim için en önemli noktalardan yine bir tanesiydi. Şu an içinde bununla alakalı biz genelde hep sıkıntısı olur. Yani bu kısmı oturtma kısmı olur. Ekip bunu işte zaten çok rahat yapar. Biz de tam esasında tersi yazılım ve entegrasyon tarafında çok rahat ettik. Sağ olsunlar Sedat Bey ve danışman firmamız gerekli bütün desteği bize verdiler. Tabii ekibi bu kadar dağınık bir ekibi bunu çalıştırıyor olmak esasında biraz mesele. Ama biz kararlı olduğumuz sürece de bu iş belli bir zaman sonrasında da yoluna oturdu ve herkes şu an mevcut sistemi kullanır vaziyette. Bunun olmasıyla beraber de tabii şirketim adına çok daha ölçümlenebilir, çok daha kontrollü bir sistem haline gelmiş olduk. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.